Merhaba arkadaşlar. Maalesef elimi yaraladığımdan beri hareket ettiremiyorum. Ama bu süreçte bana verdiğiniz destek için de çok teşekkür ediyorum. Çok fazla insan geçmiş olsun dileğinde bulundu geçen videoda. Instagram'dan mesaj atanlar oldu. Videonun altına işte yorumlar yazanlar oldu YouTube'da. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Takside yaşadığım diyalogları günlük olarak sizinle paylaşmayı çok istiyorum. Ben şu anda GoPro bir kamera kullanıyorum ve GoPro'yu o cama tutturduğum zaman GoPro bayağı büyük duruyor. O da birazcık insanları korkutabilir. İkincisi GoPro çok çabuk ısınıyor. O yüzden başka daha küçük bir kamera var. Onu alıp onu denemek istiyorum. Denemeler yapacağım. Arabanın içini işte birazcık dekorunu falan değiştireceğim. Bazı ışıklandırma sistemleri falan koyacağım. Bazı konularda çok acemiyim. Amerika'ya işte yıllar sonra yeniden geldim. Bazı insanlar bana destek olmak için fikirlerini söylüyorlar. Teşekkür ederim. Tırcı olmak istemiyorum. Çünkü bana sürekli yorumlarda tırcı ol, tırcı ol. İşte şuraya git, ders al, kurs al. Ben Amerika'ya neden geldiğimi çiftlik videolarımda, Kaliforniya'da yaptığım çiftlikteki gönüllü çalıştığım videolarda anlattım. Yatağım olsun, kendi dolabım olsun, kendi mutfağım olsun, bazı insanları tanıyayım, sabit bir hayatım olsun. Nerede yatıp nerede kalktığımı bileyim, farklı farklı yerlerde uyanmayayım. Artık sabit yaşamı özledim demiştim. Tırcı olduğun zaman bunları unutacaksın. Bir gün orada, bir gün buradasın. Sabit yaşam yok. Ben öyle çok uykusuz kalıp kendimi çok mahvedip bunun karşılığında çok büyük paralar kazanayım diye tüketecek bir hayat yaşamak istemiyorum. Her şeyi kararında yapacaksın. Alayım sırtıma çantayı takayım, hiçbir şey umursamayayım. Para bitse de olur. İşte kaldırımlarda yatarım, hippie takılayım. Böyle bir hayat tarzım yok. Dünyayı da gezdim ama dünyayı gezerken hep çalıştım. 2 günde bir, günde bir zamanı geldiğinde videolar paylaştım. Pis leş gibi gezmedim. Saç sakal birbirine karışmadı. Böyle her zaman düzgün tıraşım oldu. İşte gittim insanların evinde kaldım. O insanların evine giderken de öyle pis leş gibi kokamazsın. Bir gün öncesinden mutlaka hostelde kaldım. Güzelce duşumu yaptım. Üstüme temiz temiz kıyafetlerimi giydim. Çamaşırlarıma falan hep dikkat ettim. Her şeyi kararında yaptım. Yapmaya özen gösterdim. Yapmaya da devam edeceğim. Hayatımdaki en büyük pişmanlığım çok çalıştığım zamanlar oldu. Çünkü çok çalıştığın zamanlarda hayattan hiçbir keyif almıyorsun. Sadece para getirmiş oluyorsun hayatına. Ama bu para sana sürekli bir fayda sağlamıyor. Hem gezeceksin, hem çalışacaksın, hem eğleneceksin, hem sorumluluklarını bileceksin. Hayatta her şeyi kararında yapacaksın. Benim hayattan aldığım en büyük ders bu. O çok çalıştığım yıllarım en büyük pişmanlığım. Hiçbir zaman tekrar o duruma düşmek istemem. Daha kötü bir evde otururum. Daha küçük bir evde otururum. Daha minimal yaşarım. Daha az malım mülküm olur. Ama daha çok mesela anılar biriktiririm. Ben gençken elim ayağım tutuyorken gezdim derim. Rio de Janeiro'ya gittim. İşte oradaki İsa heykelinin altında ben de açtım kollarımı. Bolivya'ya gittim, işte Tuz Çölü'nde fotoğraflar çekildim. 3 gün orada kamp yaptık arkadaşlarla. Gezdik, tozduk. Dinozorların ayak izlerini gördüm. Avustralya'ya gittim. Beyaz kumlu plajlarda koştum, eğlendim. Hawaii'de çalıştım çiftlikte. Alaska'ya gittim. Köpek kızağı çektim. Bunların hepsini es geçeceksin. Ev alacağım. Çalışmam lazım. Onu yapana da saygım var ama dediğim gibi benim hayattaki en büyük pişmanlığım çok uzun süreli, böyle çok tempolu çalışma şeklidir. Tembellikten falan değil, umursamazlıktan değil. Onu yaptığım zamanlar oldu. 2 sene mesela benzinlikte çalıştım. Haftada 7 gün, günde 12 saat. AVM'de çalıştım. Haftada 7 gün çalışıyordum. Oradan çok büyük pişmanlık duyuyorum. Mesela ev arkadaşlarım Azeriydi. Onlar da mesela AVM'de dükkan açmışlardı. Onlar da çok çalışıyordu. Ama mesela diyorlardı ki cuma cumartesi akşamları, Can, biz derlerdi night club'a gideceğiz, gelecek misin? Ben hep derdim ki yok ya, ben gelmeyeceğim. Ben para harcamayayım. Para biriktiriyorum ben. Benim bir hedefim var. Hedeflerim var derdim. Eğlence zamanı eğleneceksin. Gezme zamanı gezeceksin. Dinlenme zamanı dinleneceksin. Çalışma zamanı çalışacaksın. Ben sürekli çalışma derdindeydim. Şurada işe gir, işte 25 dolar veriyorlar. Burada işe gir, 35 dolar veriyorlar. Ya arkadaş, o çaresizliğe düşersem tabii ki yapmak zorunda kalırsam yaparım da. Gönüllü olarak, isteyerek böyle bir şey yapmayacağımı biliyorum. İsterlerse abi 100 dolar, 150 dolar saatlik ücret versinler. Ben patronlu bir işe girmek istemiyorum. Ne kadar çalışacağımı kendim belirlediğim, istediğim zaman işe paydos verebileceğim, istediğim zaman işe başlayabileceğim ve istediğim kadar tatil yapabileceğim işler istiyorum. Neden? Çünkü benim asıl mesleğim bu YouTube. Onun dışında ben işte taksi işi yapıyorum, yemek kuryeliği yapıyorum, alışveriş yapıp insanların kapısına paket bırakıyorum. Onun ne tanımı olduğunu bilmiyorum. O işin adını bilmiyorum. Bu yaptığım işleri ben ek
iş olarak görüyorum. Minimal yaşadığım zaman özgür oluyorum. Kendimi özgür hissediyorum. Ben mesela bugün hadi ya ben Brezilya'ya gitmek istiyorum desem Uber şirketi, taksi şirketi bana şey mi diyecek? Hayır gidemezsin ya. Biz bu hafta sonu çok yoğunuz. Sana ihtiyacımız var. Takside çalışacaksın mı diyecek. Ama mesela ben Google'da çalışıyorsam, Amazon'da çalışıyorsam, Facebook'ta, Meta'da bir yerde çalışıyorsam gidemezsin derler. Hayır biz seni burada istiyoruz derler. Biz sana bu kadar para veriyoruz, hakkını istiyoruz derler. Çatır çatır hakkını alırlar o paranın. Anlattığım şeyler bazılarınıza çok anlamsız, aşırı saçma geliyor olabilir. Benim en büyük zenginliğim bu ya. Yıllar geçtikçe, hayatta ilerledikçe de bunu anlıyorum. Mesela soruyorum evli arkadaşlarıma ya da evlenip boşanmış arkadaşlarıma. Hani evliliği tavsiye eder misin? Bana diyorlar ki çoğunluğu, hani hepsi demiyorum. Çoğunluğu diyorlar ki abi ben seni izliyorum videolarını. Sen böyle iyisin. Böyle devam et diyorlar. Hani sakın öyle bir yanlışa düşme diyorlar. Evlilik kötüdür manasına söylemiyorum. Evlenmeyin sakın falan da demiyorum. Evlenmeyeceğim de demiyorum. Yarın bir gün belki gezmeyi, farklı kültürleri keşfetmeyi seven birisi karşıma çıkarsa ne hala. Öyle olmayacaksa da ben böyle de rahat. Bu benim en büyük zenginliğim. Arabaya aydan aya para ödemiyorum. Bir eve mortgage ödemiyorum. Bir şeyin taksidini ödemiyorum. Veya bir yerde bir kontratım yok. Şurada şu kadar kalacağım. Bu işi şu seneye kadar yapacağım. 65 yaşına kadar buradayım, sizinleyim, emrinizdeyim falan. Öyle bir şeylerim yok. Yani ben bugün mesela sıkıldım mı? Bileti alırım. Giderim. Kimse bana hop dur nereye gidiyorsun? Kontratın var bilmem ne var. Yok abi. Bir belgesel izlerim mesela. Kafama eser derim ki lan ben Antarktika'daki penguenleri çok görmek istiyorum. 2014 yılında ilk bu Uber çıktığı yıllarda ben Uber yapıyordum. Hem de çıktığı yerde yapıyordum Kaliforniya'da. O zamanlar mesela arabama bir müşteri binmişti. Adam bana bir olay anlattı. Dedi ki ben dedi öldüm dedi. Sonra dedi hastanede elektroşokla beni dirilttiler dedi. Ben dedi varlıklı bir insanım. Bugüne kadar hiç dedi doğru dürüst gezmedim. Hayatı yaşayamadım. Her şeyi erteledim dedi. Bu da aynı bir film gibi oldu. Ha güzel hikaye kanka anlat güzel dinliyoruz der gibi oldu. Ama gerçekten adam böyle anlattı. Ben de onun yalancısıyım. Sonra bakmış etmiş demiş ki ben Kamboçya'ya gideceğim. Kamboçya'da dünyanın en büyük tapınağı var. Angkor Wat deniyor. Gün doğumu, gün batımı falan muhteşem orada. Uçağa atlıyor. Siem Reap isimli şehre gidiyor. Oradan bir tane otelde kalıyor. Otelden de çıkıp Angkor Wat'a gidiyor. İşte gün batımını falan seyrediyor. Fotoğraflar çekiliyor. Bana gösterdi böyle telefonla. Dedi ki yaşadığının farkına varmak bu dedi. Gün doğumunu, gün batımını dedi. Hiç önemsemezdim ki dedi. Bankada bugün kaç param var? Bugünkü faaliyetlerden kaç para kazanmışım? Elemanlar ne yapmış? Kameraları izlerdim falan dedi. Artık dedi daha çok böyle kendime vakit ayırıyorum. Abi adamı dinledim. Benim de vatandaş olmama şunun şurasında böyle bir 4 ay mı kalmıştı? 5 ay mı? Öyle bir şey kalmıştı. Ev sahibine dedim ki ben 1 ay yokum ama dedim şimdi peşinen veriyorum. Al bu dedim kiran. Uçağa bindim. Önce bir Japonya'ya gittim. 4 gün kaldım. Tayland'a gittim. Siem Reap'e gittim Kamboçya'ya. Angkor Wat Tapınağı'na gittim. Oradan Koh Rong Adası'na gitmiştim. Onu da bizim bir yakınımın tavsiyesiyle Koh Rong'da çok Türkler yaşıyor demişti. Geri döndüm. Vatandaş oldum. Ondan sonra da dünya turuna çıktım. Benim en büyük zenginliğim evim, arabam, işim, kariyerim, şuyum, buyum değil. Benim en büyük zenginliğim özgürlüğüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.